19. yüzyılın ortalarında İskoç fizikçi James Clerk Maxwell, kendisinden önce yapılan tüm elektrik ve manyetizma çalışmalarını incelemeye başladı. Ørsted'in elektrik akımının manyetik alan oluşturduğunu, Faraday'ın ise değişen manyetik alanın elektrik üretebildiğini göstermesi Maxwell'i önemli bir sonuca götürdü. Belki de elektrik ve manyetizma birbirinden ayrı kuvvetler değil, aynı doğa olayının iki farklı yüzüydü. Maxwell yıllarca süren çalışmalar sonucunda elektrik ve manyetizmayı tek bir teoride birleştiren ünlü denklemlerini geliştirdi. Bu denklemler şaşırtıcı bir sonuç veriyordu. Değişen bir elektrik alan, manyetik alan oluşturuyor. Değişen manyetik alanda yeniden elektrik alan meydana getiriyordu. Böylece her iki alan birbirini sürekli oluşturarak uzayda dalgalar halinde yayılabiliyordu. Maxwell bu dalgaların hızını hesapladığında elde ettiği sayı onu hayrete düşürdü. Bulduğu hız, daha önce ölçülmüş olan ışık hızına neredeyse tam olarak eşitti. Bunun üzerine Maxwell son derece cesur bir öngörüde bulundu. Işık aslında bir elektromanyetik dalgaydı. Maxwell'in ortaya koyduğu teori son derece etkileyiciydi. Ancak bilim dünyasının bu teoriyi tamamen kabul etmesi için deneysel kanıt gerekiyordu. Bu kanıtı sağlayan kişi Alman fizikçi Heinrich Hertz oldu. Hertz, iki metal küre arasında küçük kıvılcımlar oluşturan bir düzenek kurdu. Elektrik kıvılcımı oluştuğunda, birkaç metre uzakta bulunan halka şeklindeki başka bir iletkende de çok küçük kıvılcımlar meydana geldiğini fark etti. Bu durum, görünmeyen bir enerjinin havada yayılarak ikinci devreye ulaştığını gösteriyordu. Hertz, yaptığı deneylerle bu görünmez dalgaların yansıma, kırılma ve girişim gibi özelliklerini inceledi. Sonuçlar, Maxwell'in yıllar önce matematiksel olarak öngördüğü elektromanyetik dalgaların gerçekten var olduğunu açıkça ortaya koyuyordu. Böylece elektrik, manyetizma ve ışığın aslında aynı büyük doğa yasasının farklı görünümleri olduğu anlaşıldı. Görünür ışık, radyo dalgaları, mikrodalgalar, kızılötesi ışınlar, morötesi ışınlar, X ışınları ve gama ışınları, hepsi elektromanyetik spektrumun farklı bölümleriydi. Aralarındaki temel fark ise yalnızca dalga boyları ve frekanslarıydı. Bu keşifler yalnızca elektriğin anlaşılmasını sağlamadı. Modern haberleşme çağının da kapılarını açtı. Radyo, televizyon, radar, cep telefonları, Wi-Fi ve uydu iletişimi gibi teknolojilerin temelinde Maxwell'in teorileri ve Hertz'in deneyleri bulunmaktadır. Bugün kablosuz olarak gönderdiğimiz her mesaj, yaptığımız her telefon görüşmesi ve internete bağlanan her cihaz, bir bakıma Maxwell'in denklemlerinin ve Hertz'in laboratuvarında ürettiği o ilk görünmez dalgaların mirasını taşımaktadır. Videonun tamamını izlemek için kanalı ziyaret edebilirsiniz.